Bölüm 4. Mizah kafası. Mizah zaman zaman satır arasının gündemine gelecek. Bazen burada oturup karikatürler üzerinden ne yazık ki gülemeyeceğiz. Ama gülebileceğimiz şeyler adı altında bize anlatılanlara bir bakacağız. Hoş, bugün ele alacaklarımız çok gülünebilir tarzdan değil. Ama biraz akıl üstü ya da akıl altı mı demek lazım, onu biraz karıştırabilirim ama biraz üzerinde düşünmemiz gereken ya da bize neyi anlatmaya çalıştığını anlamamız gereken şeyler. Dolayısıyla bugün biraz resim okuması yapacağız sizlerle beraber. Sizler de televizyonlara, haberlere, gazetelere, küpürlere, televizyondaki reklamlara, afişlere bakarken o okumaları yapacaksınız. Bunları zaman zaman arttırabiliriz. Yorumlarda özellikle bize gönderdiğiniz afişler olursa satır arasında onları da okuyuveririz beraberce. Efendim, mizahın kafasında mizahta yeni bir boyut getiren, şöyle ismini kapatıp reklamcılar gibi yapayım mı? Sizce bu haberi kim yapmış olabilir? Öyle başlayalım mı? Hani yapıyor ya YouTuber'lar. Dur bakayım. Bize diyor sınırı çizgiden ibaret olan, aynı dine inanan, peygambere inanan, aynı ümmetten iki Orta Doğu ülkesi gösterin. Oysa diyor dinsizler ülkesi sadece bir çizgiyle belli edilmiş. Barış dindar ülkelerde mi, dinsiz ülkelerde mi? Şimdi Suriye-Irak arasındaki bir sınırı göstermiş. Eli silahlı adamlar, arada tel var. Hollanda-Belçika arasında bir çizgi göstermiş ki arkadaşın ne yazık ki herhalde şeyi yok. Siyasal bilgisi yok. Hollanda-Belçika arasında zaten sınır yok. Ya da resmi sınırlar farklı, bizim algıladığımız gibi değil. Avrupa Birliği konjektürü gelince hadi geçtik. Sizce bunu kim yapmış olabilir? Yani bunu yapmış olan adam genellikle nedir? Herhalde İslam dinine karşıt olan bir adamdır. Böyle bakabilirsiniz. Siyasal düzlemde siyasal İslam karşıtı bir adamdır. Siyasal din karşıtı bir adamdır filan falan gideceksiniz ama herhalde Deizm Derneği hiç aklınıza gelmezdi. Deizm Derneği bize oturmuş Tanrı tanımaz ya da Tanrı var ama din yok anlayışını anlatmak için çok uğraşmış, çok çalışmış, bize bu bilgiyi getirmiş. Ama bize bu bilgiyi getirirken gülmece bir unsur değil, böyle hani düşündüren bir yapıyla getirmeye çalışmış ama aslında bize anlatmaya çalıştığı şeyi biz satır arasıyla şöyle okuyoruz. Din ayırır demiş. Ama bak demiş, Hollanda, Belçika dinsiz ülkeler, onlar ayrılmıyorlar. Halbuki onların da bir dini olduğunu, Hristiyanlık dinine inandıklarını ve toplum olarak dinsiz bir toplum olmadıklarını anlatmamış. Orta Doğu'da da bu unsurlar gelince din ayırır demiş. Koyduk bir tarafa. Şakaya devam edelim mi? Ne yazık ki. Devam etmiş Deizm Derneği. Üzücü bir gerçek demiş. Vay, hiçbirimizin farkında olmadığımız bir şey. Hazreti Ebubekir Hazreti Muhammed'in kızı Fatıma'yı öldürür demiş. İşte demiş din budur. Hazreti Ebubekir geldi Hazreti Fatıma'yı öldürdü. Din öldürür demiş. Keşke biraz kaynaklara baksalardı. Tarih boyunca böyle bir şey olmadığını görürlerdi ama ne yazık ki böyle almışlar. Ama biz burada satır arasında kimsenin fark etmediği bir şey göreceğiz şurada. Ortak din algısını bize vermeye çalışan deniz kızı figürünü unutmuşlar buradan silmeyi. Bu din mitoloji üzerinde çalışan bir adam ve kendine ait bir sergisi. Bu sergide de kendi ülkesi ve diğer bütün dinlerle alakalı olan unsurları vermişken bu fotoğrafta Hristiyanların ortaya koymuş olduğu bela ve desiselerle ilgiliydi. O fotoğrafı kullanarak bunu vermesi de biraz amatörlük olmuş ama geçiverdik. Bunu sona bırakalım. Bu tam reklam. Dur, buraya gelelim. Rehberi din olanın ekonomisi bu olur. Dünyada dindar olan bir ülkenin bilimde, sanatta, ekonomide ilerlediği görülmüş müdür demiş hiç. İsrail gibi bir ülkeyi hiç görmezden gelmiş. O da enteresan. Temmuz ayı bütçe gerçekleşme verileri açıklanmış. Din hizmetleri giderleri kamu hizmetini geçerek en büyük payı almış demiş. Yani din fakirleştirir demiş bizlere. Geçtik efendim. Koyduk bu tarafa. Sonunda dedik ya reklam var. Böyle sırtları dönmüş, biraz daha burkalar giymiş bir kadın fotoğraf figür hazırlanmış. Ve oradan şunun da bir reklam vermişler hemen bize. Dinlerden ayrıl, Tanrı'ya sarıl. Kendini değiştir.
Hadis vermiş sonra, enteresan bir şey. Kocası çağırdığı halde yatağa gelmeyen karısına melekler sabaha kadar lanet ederler hadisini vermiş. Dolayısıyla bu hadisin içine girmeyeceğiz. Çünkü Tevhid Ocağı'nda güzel bir hadis külliyatı bölümleri de var. Orada dinlersiniz bunun bütün hikmetleriyle inşallah. Şimdi dinden ayrıl çünkü din eşittir köleliktir demiş. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız şimdi? Deist mi olacağız yani? Haşa. Ha? Peki. Bunları öğrettiler bize. Ama bir şeyi öğretmediler bize. Bizim bu aralar en çok kaybettiğimiz unsurlardan bir tanesi ya da anlatmaktan biraz uzak durduğumuz için biz hep dinin savunuculuğunu yapmaya çalışıyoruz ya. Biz bir dakikada da durup hani şöyle insanlara nefis kelimesini biraz anlatsak ya. Nefis nedir? Nefis bizi ayırandır. Nefis bizi öldürendir. Nefis bizi fakirleştirendir. Nefis bizi köleliğe sevk edendir desek, o zaman dinle nefsin birbirine karıştırıldığını söylemiş olsak daha doğrusunu ifade etmiş olmaz mıyız? Eğer deistler din kelimesinin yerine nefsi koymuş olsalardı gerçekten doğru bir söz söylemiş olurlardı. İşte o gün Orta Doğu'da İslam coğrafyasında değil sadece bütün dünyada birbirleriyle kavga eden, çatışan, petrol için, başka gelirler için kendisiyle anlamlı anlamsız atışan grupların niye atıştıklarını anlatırlardı. Mesela ateist bir Kuzey Kore ile adam en son babaannesinin ölüm yılını özel bir gün olarak ilan etmişti. Hatta yılbaşı olarak ilan etmişti. Babaannesini tanrıça ilan etmişti. Kendisini başka bir yere koymuştu vesaire. Yani ateizmin çok enteresan özelliklerine sahip bir adam. Bunun karşısında Amerika Birleşik Devletleri var ve işin enteresan tarafı bir tanesi dinsiz bir tanesi de dindar olduğunu iddia eden ya da öyle bir yaşantısı olduğunu ifade eden bir ülke. Bulutlar üzerinde gezen bir anlayış sistematiği. Ama orada da şunu görüyoruz biz. Bütün bunların hiçbirisi din sebep olmuyor. Dünyanın hiçbir dininde, hele ki İslam dininde ayrılığa düşmek kabul edilmiyor. Tam tersine ayrılıkları, farklılıkları olan insanları Kur'an-ı Azimüşşan, Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye çizgisinde bir araya getirmemiz emrediliyor. Din öldürmüyor. Din tam tersine yaşatıyor. Din fakirleştirmiyor ama ölçülü harcamayı, bereketin ne olduğunu, kanaatin bize ne kattığını öğretiyor. Kölelik mi? Buna zaten gülüp geçmek lazım. Çünkü Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam hayatı boyunca köleliğe karşı bir hareket ve tavır sergiliyor. Ayıran, öldüren, fakirleştiren, köleleştiren din değil, nefistir. Peki biz neden nefisten bahsedemiyoruz? Biraz ondan ifade edelim mi? Çünkü nefis bilme göre yok. Ama vücudumuzda var. Vücudumuzdaki bütün isteklerimiz, taleplerimiz nefsimizin karşılığında bizim hayatımızda bir karşılık buluyor. Dolayısıyla biz dinimizi yaşarken nefsimizden hariç bir yaşantı sürmüyoruz. Namaz kılarken dahi nefsimiz bizimle beraber, oruç tutarken de bizimle, yatar kalkarken de doğumdan ölüme kadar bizden ayrılmayan ve bizden sürekli bir şey isteyen ama istediği şeyler sınırları aşınca haddimizi aşmamıza sebep olan şey. Bize emredilen şeyin dışına çıkmamızı sağlayan ana unsur değil mi nefis? Bunun yanına şeytan da konulabilirdi ama şimdilik kafa karışmasın diye koyduk. Ama yine noktalı virgülle koyalım buraya, sonra arkadaşlar niye koymasın demesinler. Şeytan, ama nefis biliniz ki şeytandan beter. Hatta şeytanın da nefsi olduğu için Rabbimize karşı gelmiş değil mi? Evet. O zaman bir bilimsel metodolojiyle nefsin varlığını ispat ve iddia ve hakkaniyetinin beyanatı önem arz ediyor. Deistlerin nefsi yok mu? Elbette var. Deistler de birbirlerinden ayrılmıyorlar mı? Evet. Deistlerin felsefi düşüncesinin şu anda 8 parça olduğundan haberiniz var mı? Deistlerin bir kısmının Amerika'nın kuruluşunda görev yaptıklarını ve köleleştirme çabasında siyahi insanları öldürmenin bir gereklilik olduğunu söylemeliler mi? Yine fakirleşme konusundan bahsediyorsa deizm ilkeleriyle kurulmuş olan Amerika Birleşik Devletleri'nin dolar basarak dünyayı ele geçirme faaliyetlerini anlatmak için üstün bir zekaya sahip olmanız gerekmiyor. Kölelik Amerika Birleşik Devletleri'nin ta yüzyıllar boyunca devam eden yeknesak gerçekliği değil mi? Peki din mi yaptırdı buna? Hayır. Tam tersine. İşte orada da deizm devreye girdi. Diyebilir misiniz? Hayır. Çünkü deistler de yola çıkarlarken
Onlar Hristiyanlar böyleyse biz böyle olmayalım arkadaş diye yola çıkmamışlar mıydı? Aynen öyle. Şimdi geldiği hale bakmayın. Sonuçta ortak bir noktada buluşmamız lazım. Bu mizah kafasından çıkmak için. Mizah size nefsi din olarak gösterir. Tabancayı birisi tutar, ateş eder ama kurşun geriye teper ve siz buna mizah dersiniz. Kurşun ileriye gidecekken geriye döndüğünde gülersiniz. Çünkü silahı böyle tuttum, ileri gitmesi lazımdı, mermi geri geldi. Al sana mizahın temel öğesi. Beklenen bir olayın beklenmedik şekilde gerçekleştirilmiş hali insanlarda gülmeye vesile olur. Aynen burada olduğu gibi. Beklediğimiz şey nefsin etkileriyken bize din olarak gösterilince konu tam bir mizah kafasına dönmüş. Ama mizah olmamış. Kafa mizah olmuş. Yani kafa nefse karşı değil, kendine karşı değil, başkalarını suçlamaya yöneltilmiş. Dolayısıyla siz olun, çocuklarınıza başkalarını suçlamayı değil, önce kendi suçlarını bulmalarını öğretin. Ne demişler? Öğrenmek her şeyden önce geliyor. Ama yaşamadıkça öğrenmek başlı başına bir hikaye. Hadi kalın sağlıcakla.